Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Bu videoda 2 katlı, özel havuzlu, yaklaşık 400 metrekarelik lüks bir villayı gezeceğiz. 1350 metrekarelik arsa üzerine planlanmış lüks ama aynı zamanda abartıdan uzak bu villa, sade ve yalın bir tasarıma sahip. Evet, giriş cephesiyle başlıyoruz. Burası villanın giriş kapısı. Kapı yanında giriş holünü aydınlatan 2 adet bol ışık alan pencerelerimiz var. Giriş holümüz 31 metrekare. Oldukça geniş bir alana sahip. Beyaz tonların hakim olduğu giriş holünde giriş kapısının sağında ve solunda ikişer adet kapı bizi karşılıyor. Bu kapılardan bir tanesi vestiyer dolabına, diğer bir tanesi ayakkabı dolabına, bir tanesi tuvalete ve sonuncusu da çalışma odasına açılıyor. Holde beyaz rengi canlandırmak adına antrasit rengi kullanıldı. Bu arada 2 adet bankamız ve 1 adet masamız var mobilya olarak. Banklarımız beyaz renk ağırlıklı, masamız ise antrasit renginde. Evet, burada gene holümüzü incelemeye devam ediyoruz. Beş metrekarelik şu anda vestiyer dolabımızın içerisindeyiz. Buraya kısaca bir göz atıyoruz. Hemen yanındaki kapıdan tuvalete göz atıyoruz. Burada uçuk pembe damarlı bir mermer kullanıldı. Hem tezgah kısmında bu mermer kullanıldı hem de duvarlarda gene aynı mermer kullanıldı. Burası da 5,5 metrekarelik bir alan. Evet, şimdi de 5,5 metrekarelik ayakkabı dolabını inceliyoruz. Ve giriş holüyle bağlantılı son oda olan 11 metrekarelik çalışma odasındayız. Birazdan göreceğimiz üzere açık planlı bir villa olduğu için insanların özel görüşmelerini yapabilmeleri, yalnız kalıp çalışabilmeleri adına kitap okumak istedikleri zaman, bilgisayar kullanmak istedikleri zaman kullanabilecekleri böyle bir oda ayrıldı. Evet, şimdi çalışma odamızı incelemeye devam ediyoruz farklı bir açıdan. Giriş holünden separatörlerimize doğru ilerliyoruz. Birazdan bu separatörleri geçerek sağa dönüp mutfak alanını inceleyeceğiz. Evet, mutfağımız karşımızda. Açık mutfak alanı. Ortada bir adası var. Bu ada daha çok masa amaçlı kullanılmak için tasarlandı. Ev sahiplerinin kahvaltıları için ya da hızlıca bir şeyler yemek istediklerinde kullanmaları için sağdaki kapıdan asıl mutfak olan şef mutfağına geçildiği için burada tezgah alanı az tutuldu. Mutfakta siyah ve beyaz tonlar gene soft tonlardaki mermerle yumuşatıldı. Bu mutfak alanı 19 metrekare. Evet, incelemeye devam ediyoruz. Şimdi şef mutfağındayız. Çalışanlara ayrılan bu bölümde tezgah alanı daha kolaylık sağlaması için L mutfak tipi olarak kullanıldı. Burada sade, göz yormayan bir mutfak tasarımı mevcut. Mutfak alanından ilerliyoruz. İlerlediğimizde hemen sağda çay kahve köşesi olarak adlandırabileceğimiz bahçedeki havuza bakan köşe karşılıyor. Geniş, ferah, rahat bir koltuk ve bir adet sehpadan oluşan bir küçük oturma alanı. Oldukça ferah bir alan. Evet, devam ettiğimizde hemen yanında yemek alanı bizi karşılıyor.
Metal çerçeveler içerisinde yer yer aynalarla oluşturulan separatörümüzü görüyoruz. Masanın arka planında bu separatör. Bu masa oldukça geniş bir masa, 12 kişilik. Şimdi masadan bahçeye ve havuza bakışı izliyoruz. Devam ediyoruz. Gene separatörlerle oluşturulmuş koridorumuzdan asıl oturma alanına doğru ilerlemeye başlıyoruz. Solumuzda tablolarla koridora renk katılmış. Evet, devam ediyoruz. Oturma alanına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi asıl olarak salon diyebileceğimiz alandayız. Yine burası da 2 kat yüksekliğindeki devasa pencerelerle havuza ve arka bahçeye bakıyor. Bu yüzden çok aydınlık, beyaz tonlar hakim. Beyaz bir koltuk takımı kullanıldı. Burada da rahatlık ve konfor ön planda, tüm evde olduğu gibi. Beyaz renkler ve antrasit renkler hakim gene. Bu koltuk takımı aslında çok büyük bir koltuk takımı. Sizi yanıltmasın. Bu üçlü koltuk 3 metre eninde, özel üretim. Separatörlerle ayrılan bu salonun tamamı aslında 118 metrekare. Bu oturma kısmı ise sadece 42 metrekarelik bir alan. Buradan devam ettiğimizde sağda merdivenin altında bir kapı görüyoruz. Şu an önünde bir bitki olduğu için biraz gözden kaçıyor. Burası çamaşır odasının kapısı. Şimdi de orayı inceleyeceğiz. Evet, 6 metrekarelik çamaşır odasının içerisindeyiz. Burada bir adet çamaşır makinesi için, bir adet de kurutma makinesi için yer var. Bir adet de lavabomuz var, tezgah var. Şimdi merdivenlerimize doğru ilerliyoruz. Bu merdivenlerimiz özel tasarım, siyah ve beyaz mermerle kombinlenildi. Korkuluk olarak da girişteki gibi metal çıtalar kullanıldı. Şimdi ikinci kata doğru ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Evet, koridor. Koridora doğru ilerliyoruz. Koridor burada galeri boşluğuna açılıyor. Tüm salonu ve özel tasarım, endüstriyel tarzdaki avizeleri daha detaylı buradan inceleyebiliyoruz. Burada korkuluklar metal profil arasında temperli cam olarak tasarlandı. Gene sade ama aynı zamanda iddialı bir tasarım. Avizelerimizi izleyerek ilerliyoruz. Şimdi arka bahçemizdeyiz. Bizi büyük bir havuz karşılıyor. Etrafında şezlonglar için ayrılmış sert zemin var. Bahçe oturma alanına doğru ilerliyoruz. Siyah beyaz renkler binanın dış cephesinde de ve bahçe tasarımında da gene binanın içerisinde olduğu gibi devam ediyor. Bir diğer açıdan bahçemizdeki gölgelikli oturma alanını daha net olarak inceleyelim. Evet, villamızın dış cephesini inceliyoruz. Beyaz boya ve antrasit detaylarla geniş pencereler. Şimdi yan bahçeye doğru devam ediyoruz. Villamızın cephesini yan bahçeden incelemeye devam ediyoruz ve tekrar villamızın girişine doğru ulaştık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni desteklemek için abone olabilirsiniz.
Ne tarzda daire ya da villa tasarımı izlemek isterseniz bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.